Selamlar. Bolu'dayız. Hava şu anda 1 derece falan. Hafif soğuklukta ama insan gerçekten kendini böyle zinde hissediyor bu soğukta. Şimdi yer arıyorum. Biraz daha gezdikten sonra tatlı bir lokasyonda devam edeceğiz konuşmaya. Şöyle göl gibi bir şey arıyorum aslında. Birazcık su olsun. Biraz daha keyifli bir ortam geçirelim. Normalde yılın ilk kar yağdığı zaman biliyorsunuz temas ediyordum. Karda uyuyordum direkt. Fakat bu sefer birazcık farklı olacak. Bir tarpla ve bir kampetle olacak. Bakalım nasıl bir gün geçecek, nasıl bir gece geçecek. Gece soğuk olacak gibi görünüyor. Ona göre önlemlerimiz var tabii ki. Evet, su kaynağını bulduk. Şimdi bunun etrafında güzel 2 tane ağaç belirleyeceğim. Tarpı oraya kurup akşam konaklayacağım, yeri hazırlayacağım. Bakalım. Galiba aradığım yeri buldum. Tarpın arkasını böyle veririm. Sabah güzel. Sanki hava soğuk değilmiş gibi bir serinlikle. Evet, kurulayım. Buz gibiymiş be. Bu su şuradan gördüğünüz gibi durdurulmuş, kesilmiş. Yani kontrollü bir su. O yüzden zaten su kenarını seçtim. Normalde biliyorsunuz su kenarı çok mantıklı olmuyor kamp yaparken. Tarpımızı açalım. Evet. Şurada benim kazıklarım olacak. Onu da gerdiriyoruz. Böyle bir şey oldu. Kurulacağım, yattığım yerden de artık şöyle görmüş olacağım. Kamp etimizi kuralım. Saatimiz kaçmış ona bakalım be. 15:58.
neyimiz var? Hemen bakalım. Kamp etimizi kurduk. Üzerine bir tane mat. Bir tane havlu var. Uyku tulumunu açtım. Üzerini kapatacağım. Aynı zamanda altına ne yapıyorum? Bir acil durum battaniyesine sığınabilirim. Tamamen yalıtımı sağlayabilmek için. Bir de ayrıyetten ayrı yün bir battaniye var. Onu da altıma sermeyi düşünüyorum. Çünkü bu akşam birazcık soğuk olacak. En güzeli de şu oldu. Sabah uyandım. Size gösteriyorum. Aynı şeyi yaşayacağız sabah. Şöyle bir doğruldum. Hemen ağacın karşısında gölün kenarındayım. Mükemmel ya. Hava soğudukça vücudumda oluşan değişimleri hissedebiliyorum. Şimdi çalışan mekanizmayı tanıyınca ya da bilince ne yaptığını, nasıl savunduğunu, kendisini nasıl koruduğunu bildikçe olay farklı bir noktaya geliyor. Soğuğun insan üzerindeki etkisini en azından anlayabiliyorsun. Doğadaki tüm canlılarda aslında aynı mekanizma var. Yani hayatta kalma güdüsü. Her canlıda, her alanda bir hayatta kalma durumu var. Bir böcek için de geçerli, bir hayvan için de geçerli, bir insan için de geçerli. Bizde şöyle oluyor. Hatta güzel bir konu, bunu konuşalım. Hava soğuduğunda insanlarda oluşan bazı fiziksel ve kimyasal şeyler var. Biz hava soğuk olduğu zaman, üşüdüğümüz zaman ne yapıyoruz? Titriyoruz. İşte dişlerimiz birbirine vuruyor. Ellerimiz, ayaklarımız karıncalanıyor, değil mi? Bunun nedeni aslında vücudun tamamen kendisini koruma isteği. Şimdi bizim ısımız vücudumuzun organ kısmında daha yoğunlaşıyor eğer hava soğuk olursa. Neden? Beynimizde termostat görevi gören hipotalamus bezi var. Bu hipotalamus bezi ne yapıyor? Uç uzuvlarımıza, ayaklarımıza, ellerimize çok fazla ne yapıyor? Kan götürmemeye başlıyor. O dolaşımı birazcık yavaşlatıyor ki içerideki o çekirdek ısıyı daha da arttırabilsin. Yani hayatı devam ettirmemiz gereken en önemli organlarımızı sıcak tutsun. Bizi titreterek, yani vücuda titreme emri vererek ısınmayı sağlıyor. Daha fazla ısındırtıyor. Dişleri işte birbirine vurarak yine o kasları, oradaki kasları çalıştırıp bir kan yollamaya çalışıyor. Hayatta tutabilecek şekilde. Şimdi baktığımız zaman hayvanlara da aynı şekilde bakalım. Hayvanlar nasıl kendisini toparlıyor? Hayvanların zaten otomatikman bir şey var. Hani kendisini soğuktan koruyabilecek bir yaratılışı var. Vücutlarında yağ oranı farklı, tüyleri, işte postları, bir sürü noktadan yakalayabiliyorsunuz. İnsanlar da bunları taklit ediyor. Kış giyimi dediğimizde katmanlama önemli noktada yer alıyor. Yani biz katmanlama yaparak aslında hayvanların doğal olarak gerçekleştirdiği, doğal olarak kullandığı şeyi taklit ediyoruz. Bizim bütün yaşantımız böyle. Bizim bütün yaşantımız doğayı taklit etmek üzerine geçiyor. Biraz zaman geçirdiğinizde soğuk havada vücudunuza birazcık tanımaya başladığınızda ve zaman verdiğinizde ona ısındığınızı göreceksiniz. Buna zaten vücudun adaptasyonu diyoruz. Şöyle minik bir ateş yakalım. En azından yemek yerken harici bir ısıtıcım olsun önümde. Çok öyle uzun süreli yanmasına gerek yok. Sadece temel seviyede beni bir kendime getirsin. Ellerim o kadar üşümüş ki çakmağı bile zar zor çaktım.
Evet, bu birazcık yana dursun. Ben de hafif bir şeyler atıştırayım. Enerjim kesildi çünkü. Sabahtan beri çalışmaktan. Şu ısınmadan şöyle uzaklaştırayım biraz. Şu konserve olayı bende hep ayrı bir noktada. Alışkanlık olmuş. Askerdeyken de arama kurtarma işiyle uğraştığım zamanlarda da aynı şekilde. Operasyonun kurtarıcı şeyiydi. Yani hemen 3 dakikada takır takır kaybettiğin enerjiyi alabiliyorsun. Lezzetli. Lezzeti değişmiyor. O güzel bir şey. Ve gerçekten doyurucu. Bu gece güzel bir uyku çekeceğime eminim. Hava gerçekten çok iyi. Tabii ki sıcak bir uyku beklemiyor beni. Çok basit 2-3 tane şeyden bahsedeceğim size akşam. En azından uyku tulumuna girdiğinde ne yapman gerekiyor? Soğuk havalarda uyumak için dışarıdan kendine nasıl bir takviye sağlayabilirsin? Bunlardan birazcık bahsederiz. Sonra zaten güzel bir uyku çekeceğim. Sabahta sizlerle tekrardan görüşmüş olacağım. Bana afiyet olsun. Soğuk etkisini gösteriyor. O yüzden minik bir ateş ve birazcık sıvı tüketeceğim sıcak. Hipotalamusa ne yapacağım? Yardımcı olacağım. Çekirdek ısıyı arttırabilmek için. Şimdi yemek yerken araya kaynadı aslında. Çekirdek ısı nedir, onlardan birazcık size bahsedeyim. Tam olarak. Şimdi bizim vücudumuzun tam böyle orta kısmında, yani organlarımızın daha yoğun olduğu kısımda daha fazla hayati değer var, değil mi? Vücudumuz, işte hipotalamus şöyle diyor. Ben o organları korumalıyım ki diğer sistemin bütün parçaları devam etsin, çalışsın. Bunun için gerekirse elimden, ayağımdan, herhangi bir uzvumdan yine şey yaparım, fedakarlık yaparım. Orayı kesip atarım diyor. İşte bu yüzden biz soğuk bir yere geldiğimizde ellerimizde karıncalanmalar, işte ayaklarımızda aşırı üşümeler, donmalar mesela ilk başta nereden başlıyor? Parmaklardan başlıyor. İşte bu vücudun aslında tamamını korumak için, yani bütünü korumak için yaptığı bir vazgeçiş. Bu aslında çok güzel bir yansıma. Şuradan hatırlayın. Kış olduğu zaman ne oluyor? Ağaçlar yapraklarından vazgeçiyor, değil mi? Yeterli şekilde görmüyor. Bunu ayrıca uzunca konuşuruz zaten başka bir kampımızda, ama kış geldiği zaman ne yapıyor? Yapraklarından vazgeçiyor ağaçlar. Ve o formu, o cüsseyi tekrardan korumaya devam ediyorlar. Bizim de aynı durum. Vücut önce en uzak, yani dolaşımın en uzak üyelerinden vazgeçiyor. Eller, ayaklar, işte aklınıza gelebilecek üşüdüğünüz noktalar.
Bir insanın vücudu yaklaşık 37 derecedir. Vücut bu 37 dereceyi korumaya çalışır. Bu kişiden kişiye tabii ki değişiyor. 36,5, 36 olarak değişebilir. 35'in altına düştüğü zaman işte orada hipotermiden bahsedebiliriz. O her zaman duyduğumuz şey. Hipoterminin aslında basit bir tanımı var. O da vücut ısı üretiyor bildiğiniz gibi. Vücudun ürettiği ısı kaybettiği ısıdan eğer azsa ne oluyor? Hipotermiye girmiş oluyorsunuz. Bu da işte vücudun takriben 36 derecenin altına düşmesi, 35 derecenin altına düşmesiyle oluşuyor. Hipoterminin de birçok seviyesi var aslında. İşte bu yüzden biz birkaç böyle ne diyeyim yapmamız gereken uygulamalar var. Çok basit işlemler, çok basit şeyler ama işe yarayan şeyler bunlar. Şimdi güzel bir çay demleyelim. En azından ılık bir şey içerken size daha rahat aktarabilirim. Hem boğazım böyle bir kurudu hem de gerçekten üşümeye başladım. Muhtemelen hava sabaha doğru bir -14, -15 olacak. Bu yüzden düzgün bir uyku haline girmeliyim. Bunun için de yapmam gereken şey, demin de dediğim gibi çok basit şeyler aslında. Görmezden geldiğimiz ya da üstüne düşmediğimiz şeyler bunlar. Seni zaten koruyan, soğuktan koruyan bir sistem var. Hali hazırda çalışıyor. Vücut kendisini onarmaya, vücut kendisini ısıtmaya çalışıyor sürekli olarak. Yani senin titremen bile güzel bir şey. Vücudun doğru refleksi veriyor. Vücudunun kontrolü hala sende. Bu güzel bir yanıt aslında, tepki. Uyumadan önce ne yapıyoruz? Uyku tulumuna gireceğim şimdi. Ateşin başında ısındım. Uyku tulumuna girdim yok. Her şey dengeli olacak. Yani vücudum harici bir kaynaktan ısınıp bir anda uyku tulumuna girmeyecek. Yavaş yavaş o denge ne yapacak? Düşecek. Atıyorum şu anda 10 derecelik bir ısı alıyorum. Ben direkt 10 derecelik ısıyı alıp hemen uyku tulumuna girmiyorum. Vakit geçiriyorum. Dışarıda ateş sönüyor önce. Dışarıda vakit geçiriyorum. Vücudum biraz daha düşüyor. Yani dış ortama alışıyor. Adaptasyon sağlanıyor. Uyku tulumuna giriyorum. Ateşten bağımsız olarak giriyorum. Vücudum içeriden ısınmış şekilde giriyorum. Olması gereken iç ısınmadır. İşte çekirdek ısınmayı o yüzden arttırıyoruz. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz peki? İşte şu anda yaptığım mesela ılık bir içecekle içerideki ısıyı, o sıvı dengesini arttırarak. Bol bol sıvı tüketmek kamp. Yani bu kış yaz için değişmiyor aslında ama kış kampı için oldukça önemli. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Olduğunuz yerde, oturduğunuz yerde bile sadece bir hareket yapsanız bile, elleri kolları çalıştırsanız bile, bacakları çalıştırsanız bile vücudunuz bir hareket yapacaktır. Ve bu hareket sonrasında metabolizmanız çalışacak. Kan daha rahat dolaşacak vücudunuzda ve sizin ısınmanızı arttıracak. Bu da iç ısınmadır. Bu hareketlerin de tabii ki bir sınırı var. Vücut terlemeye başlamadan bırakmanız gerekiyor. Bu kışın terleme ile alakalı Eskimoğulların çok güzel bir sözü var. Terlemek ölümdür demişler. Düşündüğünde bunu bilimsel olarak araştırdığında da zaten işin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Kışın yapabileceğiniz en mantıklı şey kuru kalmaktır. Her şeyi unutun, kuru kalın. Bu arada suyumuz hazır olmuşken sesi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Stanley'in içi şu anda buzlaşmış. Kısa bir bilgi de vereyim bununla alakalı hazır gelmişken. Termos kullanacaksınız kışın. Bütün kullanımlarda yapın bunu. Nasıl ki çay bardaklarını böyle bir sıcak suyla ısıtılır. Burada da aynı şekilde önce bir iç dokuyu ısıtıyorsunuz. Ondan sonra içeceğiniz miktarı termosu alıp kapağını kapatın. Daha uzun tutmayı sağlayacaktır. Peki başka ne yapabiliriz? Çabuk enerjiye dönüşebilecek gıdalar tüketebiliriz. İşte çikolata olabilir, şekerli gıdalar olabilir. Beslenme çok önemli. Doğru şekilde beslenmek gerekiyor. Protein dengesini, karbonhidrat dengesini çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bunu zaten ayrı ayrı konuşacağız.
En önemli şeylerden biri belki de geldiğiniz ortama uygun ekipmanı seçmek ve o ekipmanı doğru şekilde kullanmak. Bunu tabii ki direkt hani ben bu ekipmanı aldım, bu havada en zor şartlarda kullanacağım gibi olmamalı. Ekipmanı tanımalısınız. Ekipmanı en azından biraz daha hafif koşullarda denemelisiniz. Size uygun mu? Ekipmanı kullanmayı öğrendiniz mi? Bunları görmelisiniz. Ondan sonra seviyeyi biraz daha arttırmalısınız. Bilinen yanlışlardan birine aslında değinmek istiyorum burada. O da şudur. Hepimizin bildiği, gördüğü, televizyonlarda, paylaşımlarda gördüğü bir şey. Kışın insanlar ormandayken ne yapıyor? Alkol tüketiyor ve ısındığını bize aktarıyor. Halbuki öyle bir durum yok. Bu çekirdek ısı şöyle bir şey. Vücut bütün dengeyi ortada tutuyor. Elden ayaktan vazgeçmiş. Bırakmış. Diyor ki ben bunlardan vazgeçebilirim. Yeter ki benim organlarım ne olsun? Sağlam şekilde kalsın. Isınmış şekilde kalsın. Siz alkol tüketiyorsunuz. Damarlarınız bu sefer reaksiyon gösteriyor. Diyor ki benim vücuduma farklı bir şey geldi. Ne yapıyor? Alkol vücutta dolaşmaya başlıyor ve kan hücrelerini yukarıya doğru, yani derimizin üstüne doğru itmeye başlıyor. Bu da sinir uçlarımızı uyarıyor. Uyarılan sinirler ne yapıyor? Isınmaya başlıyor. Yani vücuda diyor ki ya ben ısınıyorum diyor. Ya benim şu anda titremeye ihtiyacım yok diyor. Sen koruma mekanizmanı çalıştırmak zorunda değilsin şu an diyor. Ve o zaman işte işler tam tersine dönmeye başlıyor. Vücut titremeyi bırakıyor. Kendi koruma mekanizmasını düşürmeye başlıyor. Yani senin aslında doğru şekilde verdiğin tepki, vücudunun doğru şekilde verdiği tepki kayboluyor ortadan. Ve sen belli bir süre geçtikten sonra, o sinir hücreleri uyarılması geçtikten sonra ısı kaybına başlıyorsun. Ve inanın bana 5 derece ise eksi 5 derece olarak hissediyorsunuz alkolün etkisiyle. Bu yüzden alkol sizi ısıtmaz. İnsan belli bir sıvı tüketimi yaptıktan sonra ya da belli bir soğukluğa girdikten sonra daha fazla çişe kalkacaktır ya da daha fazla o idrar üretimine girecektir. Atığını çıkartacaktır diyelim. Geldiği anda hiç üşenmeyin. Uyku tulumunuzdan çıkın. Hamaktaysanız hamağınızdan çıkın. İşte herhangi bir ortamdaysanız direkt kalkın ve o ihtiyacınızı giderin. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Tabii ki bu yaptıklarınıza rağmen üşüyebilirsiniz. Vücut metabolizmanız henüz soğukla mücadeleye hazır olmayabilir ya da bedeniniz gerçekten soğuğa karşı direnci düşük olabilir. Bu çok normal bir şey. Burada işte birazcık malzeme kullanım bilgisini arttırmanız gerekiyor. Yani uyku tulumundan kısa bir örnek vereyim. Uyku tulumu sanılanın aksine ısı üreten bir malzeme değil. Sizin vücudunuzun oluşturduğu ısıyı size geri yansıtacaktır. İçerideki havanın sıkışmasıyla. Yani sizin, şimdi benim boyum 1.90, 85 kiloyum. Uyku tulumuma girdiğim zaman çok fazla boş yer kalmıyor. Boşluk kalmıyor. O yüzden ne yapıyorum? İçerideki havayı sıkıştırabiliyorum ve ısınabiliyorum. Ama diyelim ki boyunuz biraz daha kısa. Kilonuz da kullandığınız uyku tulumuna göre ya da beden ölçüleriniz kullandığınız uyku tulumuna tam olarak uygun değil. Küçük kalıyorsunuz içerisinde. Malzemelerinizle doldurabilirsiniz. Kullanmadığınız, yani gün içinde giymediğiniz özellikle olursa daha iyi. Çünkü soğuk dışarının ortamını içeriye taşımayın. Nemini daha doğrusu taşımayın. En önemlisi o. İçeriye malzemeleri sıkıştırabilirsiniz. Oradaki hazneyi küçültebilirsiniz. Yani havayı sıkıştırabilirsiniz ve ısınmayı arttırabilirsiniz. Bir önemli nokta daha söyleyeyim. Uyku tulumuna girdiğinizde şu burun ve ağız kısmı dışarıda kalacak. Hiçbir şekilde içeriye almayın. Çünkü sizin ağzınızdan ve burnunuzdan çıkan sıcak hava ne yapacaktır? Uyku tulumunun içerisine soktuysanız uyku tulumunun cidarında nem başlatacaktır. Ve o nem size ıslanma olarak gelecektir. Ne demişti Eskimolar? Baktınız yine uyku tutmuyor. Yine gerçekten uyuyamayacak seviyede üşüyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Harici ısı kaynaklarını kullanabilirsiniz. İşte cep bantları olabilir, su torbaları olabilir ya da söylediğim şeyi yanlış algılamayın. Gerçekten hayatta kalma açısından önemli bir durum bu. Önemli bilgi daha doğrusu bu. İdrarınız vücudunuzdan çıktığı için, sıcak bir seviyede olduğu için bir pet şişeye doldurup uyku tulumunuzun içine koyabilirsiniz ve içerideki ısıyı arttırabilirsiniz. Ama çok önerdiğim bir durum değil. Genel olarak harici ısıtıcılar. Çünkü o
dengeyi koruyorsunuz. Tamam, bir şekilde ısıtıcıyı koyuyorsunuz içeriye. Ama belli bir zaman geçtikten sonra o ısıtıcı ne yapıyor? Sönmeye başlıyor ya da etkisini kaybediyor. Siz de aynı oranda üşümüş oluyorsunuz. Bu nasıl tarif edilir? Soba yaktığınız bir çadırın gece uyurken sönmesi gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Ekstra daha fazla ne yapıyor? Soğuk getiriyor. Evet, sabah görüşürüz. Ben konuştukça konuşacağım, yoksa başka konulara gidiyoruz. Dünyanın şeyine, oluşumuna falan gideriz bu gidişle. Günaydın. Ah, mis gibi uyudum yine. Hava nefis. İnce ince kar yağıyor. Ne o? Yoksa sen camdan mı seyrediyorsun kar yağışını?